diplomasi trafiğine dair notlara bakalım. İstanbul'da heyetler arası görüşmeler beklenirken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski geçtiğimiz saatte Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Havalimanında da açıklamalar yaptı. Rus heyetinin seviyesi aldatmaca, sahte dedi ve Rusya'dan, Lavrov'dan açıklamalar geldi. Şimdi bu konuya dair ayrıntılara bakalım. Çünkü bu görüşme zirve önemli. İstanbul'daki Rus ve Ukrayna heyetlerinin ne zaman görüşeceğinin de belirleyicisi olacak diyebiliriz. Neslihan Can, hemen ayrıntılar için sözü sana bırakayım. İstanbul'daki süreç Ankara'da yapılacak Erdoğan-Zelenski görüşmesinin ardından netleşecek. Saat 13'te başlaması belirtilmişti. Bekleniyor görüşmenin. Önümüzdeki dakikalarda ilk görüntülerin düşmesini bekliyoruz Erdoğan görüşmesine dair. Öncesinde Zelenski havalimanına geldi. Gelir gelmez de açıklamalar yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'nin tüm geniş heyetiyle görüşmelere başlayacağız dedi. Amerikan tarafıyla temas halindeyiz ifadesini kullandı. Onların da Türkiye'de yüksek bir seviyede olacağını düşünüyorum dedi. Rusların seviyesine bakacağız. Sahte bir seviyeleri var ifadesiyle yine Rus heyetine de bir göndermede bulundu Zelenski. Ukrayna heyetinde askeri ve istihbarat temsilcilerinin yer aldığını bildirdi. Heyetimiz en üst düzeyde. Dışişleri Bakanlığı, ofisim, ordu, tüm istihbarat servisimizin temsilcileri beklenen adil barışa yönelik herhangi bir karar almak için burada değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da açıklamaları vardı. Lavrov İstanbul'daki müzakerelerin durumunu Ukrayna'nın entrikası olarak nitelendirildi. Şimdi Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul'da bir görüşme, bir müzakere masası kurulmasını bekliyoruz. Ancak kurulup kurulmayacağı net değil. Kurulacaksa bugün mü yarın mı o da belirsizliğini koruyor. Net olan tek şey Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme. Bu görüşmenin ardından İstanbul'daki zirvenin de ne şekilde yapılacağının netleşmesine, bir karara bağlanmasını bekliyoruz. Saat 13 olarak planlandı. 13'te yani bu saat dilimi içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğu Zelenski'yi resmi törenle karşılayacak. Sonrasında baş başa bir görüşme gerçekleştirilecek. Devamındaysa heyetlerin de yer aldığı bir çalışma yemeğinin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Programa bakıldığında İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programda bir basın toplantısı görünmüyor. Ama Ukrayna tarafının Ukrayna Büyükelçiliğinde bir toplantı yapmak için hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Burada Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi tamamlandıktan sonra müzakere sürecine ilişkin açıklamanın Zelenski tarafından Ankara'da yapılacağını öngörmek mümkün. Bunun içinse saat 16'da bir hazırlık var. Saat 16 civarında Ukrayna Büyükelçiliğinde Zelenski'nin açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. O açıklamaların ışığında işte Ukrayna heyetini kimler oluşturuyor? Bu heyet İstanbul'a gidecek, orada görüşmeye başlayacak mı? Bu görüşmeler yarın mı olacak? Bunu net bir şekilde göreceğiz ama bir yandan da tabii ki Rusya tarafından da yeni açıklamalar gelebilir. O açıklamalar da süreç noktasında belirleyici olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zelenski'nin görüşmesinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağını söylemek mümkün. Resmi bir karşılama töreni ama o bildiğimiz A tipi törenlerden değil. Atlı birliklerin eşlik ettiği, tören bandosunun yer aldığı bir tören değil bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu resmi törenle kapıda karşılayacak ve vakit kaybetmeden ikili görüşmeye, sonrasında çalışma yemeğine geçilecek. Ama bizim en çok Ankara'da merak ettiğimiz elbette ki bu görüşmelerin ardından Zelenski'den yapılan açıklama olacak. Evet, Zelenski-Erdoğan görüşmesi, önümüzdeki dakikalarda bir görüntü gelmesini bekliyoruz bu görüşmenin başladığına dair. Elbette bu görüşmeden çıkan sonuca göre İstanbul Dolmabahçe'deki Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi de başlayacak. Şimdi Dolmabahçe'ye gidelim.